Erkekler zaten tarihin başından beri geç olgunlaşan varlıklar. Bunun beyinde bir tarafı var mıdır, fiziksel özellikleri var mıdır onu bilemem ama ebeveynlik tarzımız ve toplumsal kültürümüz nedeniyle de erkek çocuklarının olgunlaşma süresinin daha da uzadığını görüyoruz. Şimdi olgunlaşma nedir? Bütün meyvelerin olgunlaşması, belli bir süre, belli zorluklar, belli bir güneş, belli bir ısı. Yani dışarıda bir şey yaşanacak, o yaşanan şeylerin bizim üzerimizde bir etkisi olacak. Canlı ya da cansız varlık açısından. O da bizim olgunlaşmamızı sağlayacak. Şimdi erkek çocuğunu da alalım. Nasıl olgunlaşacak? Olgunlaşmak için dışarıdan sorun, problem, çözmesi gereken şeylerle karşılaşacak ki her çözdüğü problemle, sorunla birlikte de olgunlaşsın. Şimdi bugünün erkek çocuklarına uzun süredir de böyle yaşanıyor ama baktığımızda önemli bir şey görüyoruz. Bütün sorunları ebeveynleri tarafından çözülen, onlar adına karar verilen bir gruptan bahsediyoruz şu anda ne yazık ki. Bu da onların hiçbir problemi çözmedikleri için sürekli olarak olgunluklarını ve çocukluklarını uzatmaları anlamına geliyor. Şimdi çocukluk süresi, olgunlaşma süresi her geçen yıl artıyor. 12 yaşındayken, 13 yaşındayken de olgunlaşan bir erkek çocuğu düşünün. Şimdi aynı becerileri 25 yaşındayken bekliyoruz. Benim 12 yaşındayken benden beklenen davranışlarla benim oğlumun 12 yaşındayken ondan beklenen davranışlar aynı değil. Çok önemli bir fark ortaya çıkmaya başladı. Bu fark da 12 yaşındayken bana yüklenen görevlerden geliyordu aslında. Erkek kültürel DNA'sı gereği, avcı toplayıcı genleri gereği doğal olarak dışarıda olmak, mücadele etmek, kazanmak, kazandıklarını getirmek gibi rolleri olan bir varlık aynı zamanda. Biz bu varlığı bir taraftan yok saymaya başladık. Ben bunu eğitimciler ve ebeveynler cephesinden insanın biyolojik varlığını yok sayarak sadece psikolojik bir varlıkmış gibi davranmamızda buluyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ev gençleri, bütün bu rakamların hepsine baktığımızda intihar oranları hep erkek çocuklarını daha ön sıralarda ve daha yüksek görüyoruz. Bunun temeline gittiğimizde hemen hemen hepsinin temelinde de aslında anlam arayışı ve anlam eksikliğini görüyoruz. Anlam arayışı ne olur? Ben bu dünyaya niye geldim? Benim bu dünyadaki varoluş amacım ne? Neyi gerçekleştirmek için buradayım? Şimdi böyle bir varlık şu anda önünde şey var. Senin hiçbir şeyi gerçekleştirmene gerek yok. Sen sadece yaşa, nefes al, keyfini sür diyoruz. Ve sonra ondan olgunlaşma bekliyoruz. Burada biraz ebeveyn olarak kendimize dönmek zorundayız. Yani burada hep bizde bir şey olduğu zaman okullar buna yol açıyor gibi bir şey olur ama burada ben ana problemi ebeveynlerde görüyorum. Biz eğer sorun çözen çocuklarımız olsun, gelecekte sorunlarını kendisi çözebilen çocuklarımız, erkek çocuklarımız olsun istiyorsak onların sorunlarını onlar adına çözmeyi öncelikle bırakacağız. O sorunlarını çözdükçe büyüyecek, olgunlaşacak. O olgunlaşma fırsatını ona vermezsek 25 yaşındayken evde oturup niye bu sadece bilgisayar oynuyor, niye çalışmıyor dediğimiz çocuklar olur. 12 yaşındayken kendine ait o yaşta yapabileceği sorumlulukları yerine getirmezse 25 yaşında yerine getirmediği, 40 yaşında yerine getirmediği sorumlulukları onunla konuşmamız çok adil olmaz. O yüzden kendimize dönüp bakacağımız şey şu. Kaç yaşındaysa çocuğumuz o yaştayken neleri yapması gerekiyor ve gerçekten bunları yaptırabiliyor muyuz? Bu alanda ikinci problemi de mevcut günümüz dünyasında erkek çocuklarının büyürken erkek figüründen çok ayrık olarak büyümeler olduğunu görüyorum. Artan boşanma oranları, ebeveynlik rollerinin önemli bir kısmının anneye yüklenmiş olması, babaların bu sorumluluktan kaçıyor olması gibi nedenlerle erkek çocuklarının rol modellerinin neredeyse tamamı kadınlar. Evde annesi ve yakın ebeveyn çevresi, okulda öğretmenler, okullardaki kadın öğretmen oranı %85'lerde kadınlar ve sürekli olarak rol modelleri kadınlar olan, onlara ilgi ve ihtimam gösteren kadınlardan oluşan bir çevrede büyüyor. Ve biz sonra onun bir erkek rolü içerisinde çevresine, birlikte olduğu insanlara ilgi ve ihtimam gösteren bir insan olmasını istiyoruz. Ama o hiçbir zaman ilgi ve ihtimam göstermek zorunda kalmadı. Ağlayarak, şımararak, döverek, vurarak istediği her şeyi rahatlıkla elde etti ve erkek çocuğu olduğu için de bunların hepsini tolere ettik.
Ama şunu bilmesi gerekiyor onun, ben insanlara ilgi ve ihtimam göstermezsem onlar da bana ilgi ve ihtimam göstermezler. Bu öncelikle evin içerisinde başlayan bir şey. Bazen çok küçük gözüküyor. Bakkala ekmek almaya gönderilmek, bu çağda ya böyle bir şey mi kaldı diyebilirsiniz. Evet, kaldı. Bazen sadece bakkala ekmek almaya gidip gelmesi onun avcı toplayıcı kodlarına bir gönderme aslında. Dışarıdan gidip bir şey, yani bugün gidip de dışarıda geyik avlayıp gelmesin elbette ki. Ama en azından bakkala gidip ekmek alıp gelmeyi başarabileceğini düşünüyorum. Ya da olgun bir erkek olarak sorumluluk sahibi olmak, değil mi? Bugün herhangi bir kadına sorsak bir erkekte beklediğin en temel özellik desek, komik olmaktan sonra gelecek olan şey galiba sorumluluk sahibi olmaktır. Evde ödevini yapmadığı zaman onun adına ödev yaptığınız bir erkek çocuğunun yıllar sonra kredisini batırdığında borcunu sizin ödemenize kızmayın. Çünkü onun yaşındayken ondan beklenen sorumlulukların yaptırımını siz onun adına yüklendiniz. Sabahlara kadar onun adına ödev yaptınız. Çocuğum üşümesin diyerek ekmeği siz aldınız. Şimdi 40 yaşındayken ya bizim çocuk da hiç sorumluluk sahibi değil diyoruz. Buradan ebeveynlere bir tek öneride bulunabilirim. Sorumluluk sahibi olgun bir erkek olarak çocuğunuzun yetişmesini istiyorsanız yaşına uygun sorumluluk ve olgunlukları ondan bekleyin. Erkek çocuğunuzla kuracağınız ilişkide onun bir çocuk olması yanında, temel insani özelliklerin yanında bir erkek çocuğu olduğunu lütfen unutmayın. Büyüdüğü zaman da bir erkek olarak toplumsal rolleri ve görevleri olacağını da hiç unutmayın. O yüzden bir erkek olarak ne yapması gerektiğiyle ilgili kültürünüzü, beklentinizi karşılayabilecek alışkanlıkları ona kazandırma konusunda da lütfen cesur olun. Siz cesur oldukça o daha cesur olacak. Siz ona sorumluluklar verdikçe o daha büyük sorumluluklar almaya başlayacak. O yüzden başkalarına bağımlı, başkaları için hiçbir şey yapmak zorunda olmayan bir yetişkin olmasını ister misiniz oğlunuzun? Kadın hareketleriyle birlikte çok değerli ve kıymetli bir şekilde kadının hak ettiği toplumsal değeri ve yeri elde etmesiyle ilgili çok iyi kazanımlar var. Almamız gereken çok yolda var. Bu yollardan bir tanesi toksik erkekliği öldürmek aslında. Ama biz bugün geldiğimiz yerde toksik erkekliği öldürmeye çalışırken biraz doz aşımı yaptık bana. İlacı fazla kullandık, erkekliği de öldürmeye başladık. O yüzden erkeklik başlı başına kötü bir şey değil. Cinsiyetlerden hakları olarak eşit, fiziksel, zihinsel farklılıkları olan bir varlıktan bahsediyoruz. O yüzden hakları olarak eşit cinsiyetler olarak yetiştirmek çok önemli bir insani duruş. Ama onun bir erkek çocuğu olduğu ile ilgili fizyolojik, biyolojik, psikolojik özelliklerini aklımızda tutmamız da aynı zamanda onun yetişme yolculuğu için sürekli aklımızda tutmamız gereken bir bilgi.